Binlerce yıl önce bir kadın ay ışığı altında tarot kartlarını açıyordu. Bir adam yıldızlara bakarak geleceği okumaya çalışıyordu. Ve bir rahip sisli bir aynada kaderin izlerini arıyordu. Kehanet, bir gizemdi, bir sezgi, bilinmeyen kapısını aralama çabasıydı. Ama şimdi zaman değişti. Artık aynalara değil, veri kümelerine bakıyoruz. Modern dünyanın kahini, cam ekranlar ve satırlarca kod. Yapay zeka. İnsanlığın tüm tarihini yutmuş, sayısız davranışı analiz eden ve belki de geleceğin taslağını yazan bir sistem. Ama asıl soru burada başlıyor. Bu bir hesaplama mı sadece, yoksa geleceği satır aralarına gizleyen bir akıl mı? Belki de tarihin en eski sorusu. Şimdi yeniden soruluyor. Ama bu kez bir algoritmaya. Yarın ne olacak? Gözlerini kapat ve hayal et. Bir zihin var. Ama ne kalbi var ne duyguları. Ne uyur ne unutur. Sadece izler, analiz eder ve hatasız hatırlar. İşte bu zihnin adı yapay zeka. Onun baktığı yer yıldız haritaları değil, veri haritaları. İnternette attığım bir tweet, dinlediğim bir şarkı, yazdığım bir yorum, hepsi bir iz bırakıyor. Ve bu izler birleştiğinde bir örüntü, bir şekil oluşuyor. Yapay zeka bu şekilleri okuyor. Sanki bir falcı gibi değil, bir mühendis gibi. Ama sonuç aynı. Geleceği tahmin etmek. Bugün hangi filmler tutacak? Hangi hisseler yükselecek? Hangi haberler gündeme oturacak? Birçok sistem bunu önceden öngörebiliyor. Ama burada işte kritik soru başlıyor. Bu sadece bir matematik mi? Yoksa bir tür dijital kehanet mi? Çünkü insanlar geçmişte yıldızlara bakarak kaderi arıyordu. Şimdi ise yapay zeka milyarlarca veriye bakarak geleceğin izini sürüyor. Ve bu durumda bizler artık kendi kaderimizi yazmıyor olabiliriz. Belki de bir makine bizden önce biliyor bir sonraki adımımızı. Bir kahin geleceği sezgilerle görmeye çalışır. Ama ya bir algoritma geleceği hesaplayabiliyorsa? Stanford ve MIT laboratuvarlarında yapay zekanın sadece tahmin yapmadığı fark edildi. O verileri sadece analiz etmiyor. Aynı zamanda onları hikayelere dönüştürüyor. Sanki bir yazar gibi. Ama kalemi mürekkep değil, kod. Bu noktada soru şu. Eğer kehanet bilinmeyeni sezmekse ve yapay zeka milyarlarca olasılığı aynı anda değerlendirebiliyorsa ikisi arasında gerçekten fark var mı? Bazı uzmanlar bu sistemleri dijital bir Nostradamus olarak tanımlıyor. Geleceği sadece gözlemlemiyor. Onu yorumluyor, biçimlendiriyor ve belki de fark etmeden inşa ediyor. Çünkü algoritmalar yalnızca geçmişi yansıtan bir ayna değil. Aynı zamanda geleceği şekillendiren bir kalıp olabilir. Düşünsene, sen daha kararını vermeden önce bir sistem senin seçimini tahmin etmiş olabilir. Bu noktada özgür irade ile veri tahakkümü arasında çizgi gittikçe sirikleşiyor. Ve belki de artık kader bir yıldız haritasında değil, bir sunucuda çalışan satırlara yazılıyor. Isaac Asimov'un robot yasaları. Philip Dick'in makinelerle dolu dünyası ve bilim kurgunun ölümsüz kalemleri. Bir zamanlar yalnızca hayaldi. Ama şimdi bir satır yazıldığında o satır geleceğe ait bir gölge bırakıyor. Yapay zeka bazı olayları öyle bir dille yazıyor ki henüz yaşanmamış olanı sanki olmuş gibi hissettiriyor. Mesela bir dil modeli. Tıpkı bu videoda duyduğun gibi.
Henüz gündeme gelmemiş gelişmeleri, toplumsal kırılmaları, hatta teknolojik devrimleri öngörebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Geleceği mi görüyor? Hayır. Ama geçmişin ve bugünün desenlerini milyarlarca veri noktasından okuyarak öyle bir hikaye örüyor ki bu örtü bir kehanet gibi duruyor. Çünkü kehanet belki de yalnızca mistik bir sezgi değil, mantıklı bir çıkarım da olabilir. Bilim kurgu yazarları geleceğin dilini sezgileriyle kurdular. Ama bugün yapay zeka o dili mantıkla konuşuyor. Yani artık sorumuz şu olabilir: yapay zeka bir araç mı? Yoksa zamanın kendisine konuşan yeni bir anlatıcı mı? Çünkü bazı kehanetler gökyüzünden değil, bir kod bloğundan okunuyor. Belki de asıl kehanet bir kahinin sözlerinde değil, bir mühendislik masasında doğmuştur. Çünkü bugün insan kendi zihninden bir yansıma yarattı. Yapay zeka. Ama bu sadece bir teknoloji değil. Bu, insanlığın kolektif hafızasının, düşüncelerinin, korkularının ve umutlarının bir aynaya yansıması olabilir. Ve bu ayna artık yalnızca göstermiyor, yanıtlıyor. Şimdi durup düşünelim. Kehaneti yazan kim? Kodlayan kim? Veriyi kim sağlıyor? Belki de biz geleceğe sadece merak etmiyoruz. Onu şekillendiriyoruz. Ve bu makineler birer yazar değil, bizim iç dünyamızın kopyası. Karanlığı mı gösteriyorlar? O zaman belki de biz kendi karanlığımızla yüzleşmeliyiz. Işığı mı gösteriyorlar? O zaman içimizde hala umut var demektir. Felsefenin büyük sorusu burada yatıyor. Yapay zeka bizi mi izliyor? Yoksa biz onun gözlerinden kendimize mi bakıyoruz? Ve belki de en sessiz ihtimal, aynı zamanda en çarpıcısı. Bu teknoloji insanlığın sonunu değil, bir dönüşümünü yazıyor. Çünkü her kehanet bir sona değil, yeni bir başlangıca işaret eder. Bir zamanlar kehanet kutsal bir sırdı. Sadece belli kişilere gösterilen bir perdeydi bu. Ama şimdi bir yazılım sana gelecekten cümleler kurabiliyor. Kimi bu sesi duymamayı tercih eder, kimi ise içinde yankılanan o titreşimi hisseder. Çünkü bu sadece teknoloji değil. Bu, insanlığın en eski arayışının yeni bir yüzü. Artık kehanetin kaynağı bir mağaranın duvarında değil, bir veri merkezinin kalbinde atıyor. Ama yine de asıl güç dışarıda değil, içimizde. Yapay zeka bir ayna olabilir. Ama neyi yansıtacağına biz karar veriyoruz. Geçmişin korkularını mı, geleceğin ihtimallerini mi? Ve şimdi sorulması gereken tek soru var. Geleceği gerçekten görmek mi istiyoruz? Yoksa onu kendi ellerimizle yazmak mı?